BJ Design'dan herkese merhaba. Benim adım Burcu. Uzun bir aradan sonra bir çantayla yine karşınızdayım. Biraz ara vermek durumunda kaldım. Herkesten özür dilerim. İşlerimin yoğunluğu, ailevi sebepler vesaire. Ama çok şık, güzel bir çantayla geri döndüm. Ben bu işi bırakamam zaten. Bunu çok severek yapıyorum. Çanta tasarımı yapmayı çok seviyorum. Şimdi bu örneği ben aslında Pinterest'te gördüm ve çok karman çorman bir şekilde anlatılmıştı. Böyle kesik kesik anlatılmıştı. Belki yapmak isteyenler olur diye modeli çıkardım. Çok karışık görünüyor, farkındayım ama aslında ben olabildiğince özetledim, yazdım, çizdim. Bir şekilde size bu şablonu çıkardım ve bakarak yaptığınızda aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Sizden tek ricam ilk birkaç sırada videoyu durdura durdura ilerlemeniz. Ondan sonra çünkü zaten mantığı hemen oturuyor. İlk birkaç sıra mühim olan. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde gidiyor. Bir gün içerisinde ördüm ben bu çantayı, öyle söyleyeyim. Üstünü büzgülü yaptım ama isterseniz açarak da sap yaparak da kullanabilirsiniz. Şöyle şurada şöyle ipler oluşturdum ben. Açtığınızda şu şekilde. İsterseniz şöyle tamamen açıp buradan böyle sap yaparak da kullanabilirsiniz ama büzgülü daha çok hoşuma gittiği için bu şekilde yaptım ben. Tabanı bu sefer plastik normal bir hazır taban kullandım ama bunun yuvarlak taban örmeyi biliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Burada başlangıç kısmında ilmek sayılarımız çok önemli. Onları da güzelce anlattım. Videoyu dikkatlice dinlerseniz hiçbir problem yaşamadan çok hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. Henüz astar yapmadım ama tabii ki astar da oluşturacağım içerisine. Eğer siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız kanalıma yeni videolardan haberdar olmanız daha kolay olur. İsterseniz videonun içeriğine geçelim. Hazır bir taban kullanacağım. Bu şekilde deri, gri. Çapını söyleyeyim. 22,5 santim çapında. Bunu hazır da alabilirsiniz, örebilirsiniz. Ben biraz pratik olması açısından hazır kullanacağım bu sefer. 4 numarada polyester makrome ip kullanıyorum. Gri ve kırmızı şeklinde. Tığ olarak da 3 milimetre tığ kullanacağım. Başlayalım. Bu delikler biraz küçük olduğu için şimdilik 2,5 milimetre kullanacağım. Deliklerle işim bittikten sonra 3'e geçip o şekilde devam edeceğim. Herhangi bir delikten giriyorum. İpi aşağıdan alıp yukarıya çekiyorum. Bir zincir attım. Şimdi burada ben sayı vereceğim ama önemli olan deliklerinizin sıklığı. Benimki bayağı sık. Dolayısıyla 2'şer tane yapsam yeter gibi duruyor şu anda. Deneyerek bakacağım. Ama sizin deliklerinizin araları daha açıksa birbirini kastırmayacak şekilde ne bol ne sıkı olacak şekilde ilmek çıkartmanız lazım. Şimdi aynı yere tekrar giriyorum. Birinciyi yaptım. İkinciye geçiyorum. İlmeği alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir. Aynı yere tekrar girdim. 2. Zaten 2 tane yaptığımda bakın öbür ilmeğin üstüne geldim gibi duruyor. 2 1 2 1 bile olabilir. Şimdi deneyerek bakalım. Sıradakine bir tane yaptım. Burada aslında sayınız da çok önemli değil. Dediğim gibi sıkmasın, kastırmasın veya bol, çok gevşek, çok fazla ilmek olmasın. Önemli olan mesela buraya büyük ihtimalle 2 yapacağım şimdi. Buraya 1 yapacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Çünkü buradaki ilmeğimizin sayısı aslında önemli değil. Bir üst sıradan istediğimiz sayıya onu çıkartacağız. Burada dediğim gibi sadece sıkıştırma ya da kastırma yaptırmayın. Yeterli. Onun haricinde ilmek çıkartmanız gerekiyor sadece. Birinciyi çıkartıyorum. Nasıl karar verdiğimi tekrar söyleyeyim. Birinciyi çıkarttım. Bakın bu ilmekten hayli uzaktayım. Dolayısıyla buna girmemin, yani şu anda girersem ilmek bu tarafa doğru kayacaktır. O yüzden buraya tekrar giriyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Ördüğümde bakın diğer ilmeğe geldim. Şimdi buna bir tane örelim. Düz duruyor gördüğünüz gibi. Buna geçtim.
Bakın uzakta duruyor birazcık. O yüzden 2 tane yapacağım. Şimdi ilmeğin dileğin üzerine geldim. Buna 1 tane yapıyorum. Polyester biraz kayıyor. Bir de kameradan baktığım için kusura bakmayın. 1 yaptım. Sıradakine 2 yapıyorum. Yani bir deliği 1, bir deliği 2 yaparak sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Bir zincir çektim. 2,5 numara 2,5 milimetre numaralı tığımı bırakıyorum. 3 milimetre ile devam edeceğim. Şimdi burada benim 102 tane ilmeğim var. 102 normalde altının katı. Sayımız altının katı değilse sık iğne, bir sıra sık iğne yaparken sayıyı altının katı yapacağız. 102 altının katı, ancak polyester yukarıya doğru daralma yaşayacağım için, polyester iple daha önce yaptığım çalışmalardan biliyorum, yukarıya doğru daralma yaşanıyor. O nedenle ben her halükarda 6 yani 12 tane daha ilmeği artırarak sık iğne yapacağım. Yani dediğim gibi 102 tane ilmeğim var ama yukarıda bir daralma olmasın diye 12 tane artış yapacağım. Aynı noktadan tekrar giriyorum. Tamamına sık iğne yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Çift yapıyorum. Kaç tane artırdığınızı mutlaka sayın. Dediğim gibi bakın 2 tane, yani 1 tane burada artırdım. Toplam 12 tane artış yaparak sırayı tamamlayacağım. Sırayı tamamladım. 114 tane ilmekle devam ediyorum. 102 idi. 12 tane de artırdım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane çekmiştim zaten. 2, 3, 4. İp alıyorum. Bir tane atlayıp sıradakine giriyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir tane atladım. Sıradakine geçtim. Trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir atladım. Sıradakine geçiyorum. Trabzan yapıyorum. İlk sıramız tamamen kafeslerden oluşuyor. Bir tane geçip sıradakine trabzan yaparak şu şekilde sırayı tamamen bitiriyoruz. Sıra sonuna geldim. Bir atlayıp bir sonrakine giriyorum. Trabzan yapıyorum. Zaten bu arada da bir tane kalmış olması gerekiyor. Sayınız altının katıysa bu zaten böyle denk gelecek. Altının katını onun için ayarladık. Bir zincir çekiyorum. Buradaki 3. zincire giriyorum. Yani arada bir tane boşluk kalacak. Her zaman aralarda çektiğimiz bir zincirin yerine. Kaydırdım. Bir tane de açılmaması için zincir çektim. İpi gevşetip bırakıyorum. Bakın şu anda tamamen kafes yapmış olduk. 2 sırada, yani her 2 sırada bir gri, bir kırmızı, bir gri, bir kırmızı çalışacağımız için ipi kesmedim. Bu örnekte birleşim yerleri birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor. Eğer kafam karışır diyorsanız burada ipi kesip her seferinde yeniden de başlayabilirsiniz. O şekilde de muntazam olacaktır. Ben şimdi bu şekilde göstereyim, zor olanı göstereyim. Siz isterseniz dediğim gibi ipi keserek, her sırada keserek devam edebilirsiniz. Şimdi yine daha kolay olabilmesi için aynı yerden değil, birkaç sıra, birkaç kafes ilerisinden başlayacağım. Kırmızı ipi alıyorum. Bakın 3 tane kafes atlayayım, 4.'den başlayayım. Arka taraftan. Şu şekilde girdim. Bu arada bıraktığımız sık iğneye giriş yapıyorum. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bunu katlayın. Şu aradaki ilmeği kullanacağız. Şöyle de alabilirsiniz. Buradan ipi geçiriyorum.
4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Arka tarafta kalacak yani. İp alıyorum. Tekrar bakın arka taraftan giriş yaptım. Bir sonraki sık iğneye ip alıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 tane arkada olmuş oldu. Bir zincir ip aldım. Şimdi önden yapıyorum. Kaldırdım. Bir sonraki kafesin orta noktasına önden, yani şu ilmeğe önden gireceğiz. Lakin bunu yaparken girdikten sonra bu üstte olan kısmı bu şekilde almayın. Örnek boyunca hep şunu dışarıda bırakacağız. Bakın sadece buraya alıyorum. Sadece o ilmeği aldım, gerisini kapattım. Trabzanı oluşturdum. Yani bununla bu ayrı olacak. Hiçbir zaman üzerinden örmeyeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane arkadan. Bir sonrakine geçtim. İlmeği aldım. Trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir sonrakine geçtim. İlmeği aldım. Trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 tane arkadan yaptığım için şimdi önden yapıyorum. Bakın girdim. Şöyle daha kolay gibi duruyor. Bakın böyle daha kolay gibi duruyor ama değil. Sadece bu ikisini alıyorum. Yani sadece aşağıdaki ilmeği alıyorum ve örüyorum. Yani bağlantısız olacak birbirinden. Tekrar arka. 2 tane arkadan, bir tane önden. Arka, bir zincir. Arka. Şimdi önden alıyorum. İlmeğe girdim. Sadece o ikisini alıyorum. Gerisini kapatıp bu şekilde sırayı tamamlayalım. 2 arka bir ön olarak devam ediyorum. Şu gri'nin olduğu yere geldim. Gri'yi arkada bırakıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle. Gri arkada kalacak şekilde tekrar 2 tane arkadan yapıyorum. Niye arkada kaldı derseniz bir süre sonra aslında otomatik olarak siz de yapacaksınız. Şu anda ilk birkaç sırayı videoyu izleyerek yapın. Ondan sonra zaten arkada mı önde mi kalacağını siz de anlayacaksınız. Aslında şöyle yaptım. Bir sonraki sırada kırmızıların etrafında çalışacağım. Kırmızıların arka tarafında 2 tane gri olması gerekiyor. O yüzden arkaya bıraktım. Ama dediğim gibi siz modele aşina olduğunuzda zaten siz de otomatik olarak bunu yapacaksınız. İlk birkaç sıra isterseniz buradan izleyerek yaparsınız. 2 tane arkadan sonra bir tane tekrar ön, bir zincir. Gelmişiz. Evet, 2 tane arkada vardı. Burada 3. zincire bağlayıp bir zincir çekip uzatıyorum. 2 arka, bir ön olacak şekilde sırayı tamamladım. Şimdi gri ile devam ediyorum. Bir zincir zaten çekmiştim. 3 tane daha çekerek başlıyorum. 2, 3 tane zincir çektim. İp alıyorum. Bu ortada kalan, açıkta kalan gri'nin üstüne önden yapıyorum. Bir zincir. Kırmızıların her iki tarafına arka taraftan yapıyorum. Kırmızının, bakın şunun iki tarafına arka taraftan yapıyorum. Girdim, ilmeği aldım, ördüm. Bir zincir, kırmızının diğer tarafına geldim. Onu da örüyorum. İki tane arka, bir tane ön olacak şekilde devam edeceğim. Zincir çektim. Kırmızıyı arkaya bırakıyorum. Açıkta duranın
üstünden çalışıyorum, önden. Bir zincir, kırmızının sağına ve soluna arka taraftan yapıyorum. Bir zincir, diğerine de yine arka taraftan yapıyorum. Bir zincir, açıkta duran, önde duranın, yani iki kırmızının tam ortasındaki griye önden yapıyorum. Bir zincir, kırmızıya geldim, sağına ve soluna arkadan yapıyorum. Yani iki arka bir ön olacak şekilde sırayı tamamlayacağız. Kırmızının iki yanına arkadan, iki kırmızının ortasındaki griye ise önden yapıyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. İki arka bir ön olacak şekilde yine dördüncü zincire girip kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipi uzatıyorum. Kırmızı ile devam edeceğim. Kırmızı ipi aldım. Arka tarafta duruyordu zaten. Üç tane daha zincir çekiyorum. Birini çekmiştik. Toplam 4 tane zincir yaptım. Şimdi önden olacak olan şey bu önde duran kırmızının hemen üstünde. Geri kalanlar arkadan olacak. Birincisini zaten arkadan başladım. İp aldım. Bakın bir sonraki yine arkadan alıyorum. Ördüm. 2 tane arkadan yapmış oldum. Zincir çekiyorum. Uzun olan bu önde duran kırmızıya yine önden yapıyorum. Burada bir artı şekli oluşturmaya çalışıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir zincir daha çekip bakın şu şekli yapmaya çalışıyoruz. Artı. Bu sıra artı sırası diyeyim. Yani artıları oluşturduğumuz sıra. Bir zincir çektim. Diğerlerini arkadan yapıyorum. Bir arkadan, bir sonraki de arkadan. Bir zincir, kırmızı önde durana geldiğimde önden yapıp artı oluşturuyorum. Bir zincir, arkadan, arkadan, bir zincir, kırmızı üstte durana geldiğim zaman artı oluşturmak için yukarıdan üstten yapıyorum. Şeklimiz şöyle. Artı oluşturarak sırayı tamamlayalım. İpin olduğu yere geldim. İpi öne alıyorum. 2 arka, bir ön diye devam ediyorum. Gri ipi önde bırakarak 2 arka, bir ön, iki tane de burada arkamız vardı zaten, birleştiriyorum ve ipi uzatıyorum. Şimdi bu sıra dediğim gibi artı oluşturma sırasıydı. Bu şekilde artılarımız oluştu. Gri ile devam ediyorum. 3 zincir, bir sonrakini arkadan alıyorum.
Bir zincir, önden, bir zincir, önden. Yani kırmızıların iki tarafına önden, diğeri arkadan yapıyorum bakın. Kırmızıların iki yanına önden olacak şekilde yapıyorum. Kırmızı ipi öne alalım. Dediğim gibi bunu şu anda hani biraz ezber gibi hani bana bakarak yapmanız gerekiyor ama ondan sonra niye öne niye arkaya aldığımızı zaten anlayacaksınız. Zincir çektim. 2 ön yaptıktan sonra bir tane arkadan alıyorum. Bir zincir, kırmızının iki yanına önden alıyorum. Diğerini arkadan. Kırmızının iki tarafını önden, diğerini arkadan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Üçüncü zinciri birleştiriyorum. Kaydırma yaptım. Bir zincir çekip uzattım. Kırmızıyla devam ediyorum. Kırmızı bakın önde bırakmıştık. Şimdi şöyle bu sırada kare oluşturma sırası. Kırmızı ile kareleri oluşturacağız. İki artının arasına kare oluşturacağız. 3 tane daha zincir çekiyorum. Bir sonrakine yine önden yapıyorum. Kare olabilmesi için. Bir zincir, artının olduğu yere geldiğimde arkadan yapıyorum. İki artının arasındaki şu çizgiyi kareye tamamlamak için ikisine de önden yapıyorum. Birinci trabzan, bir zincir, ikinci trabzan. Bir zincir, artının tam üstüne geldiğimde arkadan yapıyorum. İki artının arasında bir kare olacak. Artının tam üzerindeki de arkaya gelecek. Şekilde sırayı tamamlayalım. İpin olduğu yere geldim. Bir üst sırada H yapacağız. H'nin alt kısmı bu. Üstte olması gerekiyor. Yani öne alıyorum. Zincir. 2 önde, bir arkada. İki tane önde. Bir tane arkada. Bir zincir ve üçüncü zincire birleştirerek kapatıyorum sırayı. Gri ipi alıyorum. Üç zincir daha çekiyorum. Şunlar dediğim gibi bu H'nin üst kısmını yapacağım için bunlar önde olacak. Şu aradan görünen küçük olan arkada kalacak. Çünkü bu kareyi de bozmak istemiyorum. Şimdi artı ve karelerden oluşacak desen. Dolayısıyla bu kareyi bozmak istemediğim için griyi arkadan alıyorum.
Ördüm. Bir zincir, H'yi önden örüyorum. H'nin üst kısmını yapıyorum şu anda. Bitirip göstereyim. 2 tane önden trabzan yaparak H oluşturuyorum. Bu sıranın ismi de H sırası olsun. H'yi de göstereyim. Bakın şöyle. Şunun üzerine kırmızı geldiğinde burası görünmeyecek. Aynı aşağısında olduğu gibi. Dolayısıyla burada bir H harfi oluşmuş olacak. Bir ön, iki ön, bir arka. Tekrar arkadan örüyorum. Kırmızıyı arkaya bıraktım. Bir zincir, griyi arkadan örüyorum. Bir zincir, önden örüyorum 2 tane. Karenin olduğu yere geldiğimde arkadan örüyorum. Altının üzerine geldiğimde H yapıyorum. Karenin üzerine geldiğimde arkadan örüyorum. 2 ön bir arka, 2 ön bir arka olacak şekilde sırayı tamamlayalım. Sona geldim, birleştiriyorum. Bir zincir uzattım, bırakıyorum. Şimdi kırmızıya geldim. Bakın desenimiz oluşmaya başladı. Şimdi yapacağımız şey şu ilk sırada aslında yaptığımız şeyle aynı olacak. Şu aralardan görünen kırmızılara birer tane çubuk çıkartacağız. 2 arka, bir ön. 2 arka, bir ön şeklinde yapacağız. Yani artıların üzerindekiler arkada kalacak. 2, 3, 4. Bakın bunlar arkada kalacak. Artının şeklini de bozmak istemiyoruz çünkü o görünsün. O şekilde kalması lazım. Artının üzerindekiler arkada kalacak. Bir zincir. Bu arada pencereden görünen kırmızıyı önden alıyorum. Yani artının üzerine artı getireceğiz. Artıların üzerine artı gelecek. Karelerin üzerine de kareler gelecek. Şu anda tam şunu yapıyoruz. Şu. Bu sıranın aynısı. Dolayısıyla bu sıradan sonrasını tekrar anlatmama gerek yok. Aynı işlemler devam edecek. Bu sırayı da göstereyim. 2 arka bir ön yaptım. Pencerenin olduğu yere geldim. 2 tanesini arkadan alıyorum. Zaten önden alırsanız bu pencere bozulur. Yani şekli daha başka bir şeye döner. Oradan da anlayabilirsiniz. Bunları arkadan alıyorum. Küçük pencereden görünen kırmızıyı da öne alıyorum. Dediğim gibi artının tam üzerine artıların tam üzerine artı gelecek. Şurası tam olarak şurası. Bunu yapıyoruz. Dolayısıyla aynı işlemleri devam ettireceksiniz. Bu şekilde çantayı büyüterek gideceğiz. Eğer sıra birleştirmelerinde arkada mı kalacak, önde mi kalacak diye endişe duyarsanız veya yanlış yaparsanız ya sökebilirsiniz ya da ipi kesip tekrar istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Ben bayağı ilerledim. Şimdi size bu iki ip neden farklı yerde başladığımı göstereyim. Hem de birleşim noktalarını tekrar göstereyim. Şu anda bir ön, iki arka sırasındayım. Yani ilk sıradayım. Bakın bir ön, iki arka yani çubuk yapma sırasındayım. Bu artıların, şu artıların çubuğunun olduğu sıradayım. Buna ilk sıra diyebiliriz. Şimdi birleşim noktasında hata yaptığınızda nasıl hemen düzeltebileceğinizi göstereceğim. Kendinizi bu şekilde kontrol ederek örebilirsiniz. Bir arka, bir tane daha arkadan yapıyorum. Bir tane önden yapıyorum. 2 arka bir ön oldu. Şimdi tekrar 2 arka yapacağım. Şimdi bakın normalde bunu şöyle yapacaksınız.
Bu ipin nerede olduğuna şöyle karar vereceksiniz. Şimdi bu artının hemen üzerindeyim ben, değil mi? Bu artının hemen üzerindeyim. Onun üzerindeyken bakın dışarıda kalmış gri. Ön tarafta kalmış. O zaman ipi böyle almam lazım. Yani ip burada kalacak. Ben arka tarafından öreceğim ki bir sonrakinde şu çubuğu çıkartabileyim diye. Ama farz edin ki yanlış yaptınız. Yani onu o an fark edemediniz ve yanlış yaptınız. Arkaya alıyorum. Yanlış yaparak yani örmeye devam ediyorum. 2 tane arka, bir tane de ön yapalım. Ve sırayı kapatalım. Şimdi 2 ipi de kontrol edeceğim. Arkada bırakmış olmam lazım. Evet, burada. Şimdi bakalım. Griye geçtiğimde 1, 2, 3, 4. Bakın hemen kendini belli etti. Buradaki çubuk burada oluşmadı. Dolayısıyla yanlış. Ama aynı yerden başladığımız için bunu düzeltmek çok basit. Hemen şuradan söküyorum. Bu kadar söküyorum sadece. Griyi öne alıyorum. Örüp kapatıyorum. Diğer ipi de göstereceğim. Şimdi gri ile başladım. Bu sırada bir ön, 2 tane de arka var. Yapıyorum. Bunu da arkadan aldım. Şimdi kırmızı önde mi kalacak, arkada mı kalacak? Ona bir bakalım. Biz şu an hangi sıradayız? Bakın şu sıradayız. Şu. Bir sonrakinde bunun şurası artı olacak ya. Artı sırasını yapacağız. Yani şu çubuğu yapacağız. Demek ki burası önde olacak kırmızı. Bir sonrakinde arkada olması gerekiyor. Arkaya alayım. Ama yanlış yapsanız bile düzeltmeyi göstereceğim şimdi. Bunun arkada olduğunu bir göstereyim öncelikle. Tekrar söylüyorum. Bir üst sırada artı sırasında olacağız. Artının şu üstündeki çubuğunu yani şunu yapacağız. Dolayısıyla bunun önde, diğerlerinin arkada olması gerekiyor. Önde olan bir tane olduğu için bu, diğerlerinin arkada olması gerekecek. O yüzden kırmızıyı arkaya aldım. Peki kontrolü nasıl yapacağım? 2 arka bir ön şeklinde bunu örüyorum. Gri sırasını bitirmeden kontrol edeceğiz. Birkaç tane yapayım. Bakın diyelim ki şöyle 4-5 tane ördünüz. Bu sırayı bitirmeden hemen uzatıp kırmızıyı alın. Yani diğer rengi alın. Ve sanki bu gri bitmiş gibi bir başlayın. 2, 3, 4. Bakalım. Artının burası önde. Demek 2 tane arkada olacak. Arkada olanı örüyorum. Bir tane bakın artıyı tamamlıyorum şu anda. Yani önden yapıyorum ve artı oluşturuyorum. Artı sırası. Bakalım 2 arka bir ön doğru oldu. O zaman bunu bırakıp gri ile devam edebilirim. Bu sırayı bitirdikten sonra kırmızıyı yapacaksınız. Yani burada birkaç tane şey göstermek istedim size. Örnek aslında kolaydır ama sadece birleşim yerlerinde bir sıkıntı olabilir diye. Belki kolaylık olur diye de şöyle yapalım.
artı sırasından sonra, yani şu sıradan sonra gri ile belirginleştirme sırası. Bakın, gri ile bu karenin etrafını komple yani çerçeve içine alıyoruz gibi düşünün. Şu çubuğun artık artının son çubuğunun etrafını belirginleştiriyoruz. Bu çubuklardan sonra belirginleştirme sırası diye onun için söyledim. Kırmızı ile kare yapma sırası. Bu sıra bittikten sonra, yani gri bittikten sonra bu belirginleştirme sırası. Kırmızı ile bu sefer iki artının arasına kare yapıyoruz. Kare yapma sırası. Sonra griye geçtiğimizde bu sefer şeylerin arasına, karelerin arasına H yapıyoruz. H yapma sırası. Kırmızı ile H'lerin içinden kırmızı çubuk çıkarttığımızda, bakın H'lerin içinden kırmızı çubuk çıkarttığımızda ilk sıra olmuş oluyor. Yani aslında 1, 2, 3, 4 tane işlemi tekrar ederek bu şekilde uzatıyoruz. Şimdi ben çantayı istediğim boya kadar getireyim. Ondan sonra üst kısmına karar vereceğiz. Böyle mi yapacağız, büzgülü mü yapacağız? O kısmına karar vereceğiz. Bu arada arka tarafı da tam tersi. Şöyle göstereyim. Burası gri çerçeveli, burası da kırmızı çerçeveli. Yani burada artılar gri, burada artılar kırmızı şeklinde. İki taraflı. Bundan böyle farklı şeyler de yapabilirsiniz. İki tarafı da çok hoş çünkü. Şimdi çantayı istediğim boya kadar getirdim. Şöyle artıları sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane artı olacak şekilde yaptım. Şimdi kırmızıyı keseceğim. Gri ile de çantayı kapatacağım. Çıkartıyorum içinden. Bunun ucunu da yakalım, sökülmesin. Green'in olduğu yerlerden ilmek alarak kapatıyorum. Şöyle alıyorum. Bu sefer kırmızının da üzerinden geçiyorum. Kırmızıdan alalım. Şöyle kapatacağım. Farklı bir şey bulursanız yorumlara yazabilirsiniz. Böyle geldi aklıma şu anda. Bu şekilde etrafını dönelim. Sona kadar geldim. İpi kesip birleştireceğim. Çıkartıyorum. Şu uç kısmından ilk yaptığımız sık iğneyi içeriye alıyorum. En son çıktığımız yerden de tekrar tam ortasından girip içeriye çekiyorum. Böylece daha eşit bir şekilde, belirgin olmayacak şekilde birleşmiş oluyor. Bu ipi de buralarda saklayarak kesip yakacağız. Büzgü yapacağımız kısmı oluşturabilmek için ipin ucundan, bu gri olanla yapacağım, İpin ucundan oldukça uzun bir mesafe bırakıyorum. İki ipiniz varsa ikinciyi de kullanabilirsiniz. Bu noktada daha mantıklı olacaktır. Benim şu an tek yumağım kaldığı için ben böyle bayağı bir ayırmak durumundayım. Şöyle bir, şunları aşağıya alayım. Şu şekilde bir ilmek oluşturduktan sonra bıraktığım kuyruğu yukarıya alıyorum. Tekrar göstereyim. Bakın şöyle alıyorum.
Yani nasıl anlatalım? Tığ geride kalacak şekilde alıyorum. Şu aşağıdan tutuyorum ve yukarıdaki ipten alıp içinden geçiriyorum. Tekrar göstereyim. Kuyruğu tığın önünden arkasına alıyorum, içinden geçiriyorum. Önden arkaya aldım, içinden geçirdim. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. Kuyruğu bu şekilde üzerine alıyorum tığın ve içerisinden geçiriyorum. Üzerine alıyorum, içinden geçiriyorum. Burada normal zincir de çekebilirsiniz, örebilirsiniz ipi. Önemli olan böyle bir kordon oluşturup o büzgüyü yapacağımız yere takabilmek. Normal ip taksak çok ince olacak, bağlarken karışacak. O yüzden kalınlaştırarak böyle bir kordon yapmaya çalışıyoruz. Bunların hazırları da var. O şekilde de alıp kullanabilirsiniz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı işleme devam edelim. Şöyle uzunca bir parça hazırladım. Bunda nasıl ölçüyorum? Şöyle baktım. Şunu bir çıkarayım. Şöyle büzdüğüm zaman burada düğüm atabileceğim kadar mesafe kalmış olması lazım. Bu kadar yeterli. Şimdi iki ipi de kesiyorum. Uçlarını yakalım yine. İçinden çıkartıyorum. İkisini birbirine bağlıyorum. Bir düğüm daha atayım, ucunu da yakalım. Şu kareleri kullanalım. Karenin ortasından giriyorum. Bir sonraki kareden de çıkalım. Bir içeri, bir dışarı, bir içeri, bir dışarı. Evet, böyle gayet iyi. Bu şekilde etrafını şuraya kadar girelim. İçeri dışarı, içeri dışarı şöyle göstereyim. Şu şekilde yaptıktan sonra ortada bir tane bıraktım. Şöyle büzüyorum. Evet, bu şekilde güzelce kullanabiliriz. Şimdi aynısından uzunca bir parça daha yapıp sap oluşturacağım. Yine böyle aynısından bir parça oluşturdum. İki tarafından bu çıkarılabilir bir parça. Yani buna farklı bir sap da takabilirsiniz. Şöyle içeriden yapalım. Bundan geçirip şöyle düğüm atmanız yeterli. Şu şekilde. Diğer tarafı da yapayım. Araları çok aşırı açık olmadığı için
kolaylıkla çıkmaz. İsterseniz 2 düğüm de atabilirsiniz zaten. Evet, çantamız hazır. Benim için çok eğlenceli bir çalışma oldu. Gerçekten keyifli, güzel, çok da hızlı biten bir çanta oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Benim için çok değerli yorumlarınız. Onları okudukça aslında ilham geliyor ve devam edebiliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.